Nicolas Cage'in her projeye kendine özgü tarzını katacağına her zaman güvenebilirsiniz. Film ne olursa olsun, iyi, kötü veya düpedüz çirkin ve genellikle korku filmi olsun, Cage her zaman onu kurtarmanın bir yolunu bulur. En iyi taze jambon parçalarını, lezzetli bir peynir garnitürünü sunar ve ardından sahnenin geri kalanını çiğneyerek geride tek bir kırıntı bile bırakmaz. Aksi takdirde, vasat sayılabilecek The Wicker Man yeniden çevrimi, Cage'in performansı ve replikleri sayesinde kült bir klasik haline geldi. Bu nedenle yeni film adı ne kadar ümitsiz veya tartışmalı olursa olsun, Nicolas Cage'in başrolde olması, halkın merakını uyandırmaya ve sinemaya veya en yakın yayın hizmetine koltukları ikna etmeye yeter. The Carpenter's Son'da durum böyle. İsa Mesih'in gençliğinin ilk günlerini konu alan, şüpheci ve endişeli babasının bakış açısından anlatılan dini bir korku filmi olarak lanse edilen Marangozun Oğlu, İncil'e karşı din karşıtı bakış açısıyla şimdiden etkileyici bir ilgi, tartışma ve merak uyandırdı. Ancak bu tür varsayımlar haklı olmayabilir. Marangozun Oğlu, dindar ve fedakar marangoz ve annenin, kehanet edilen oğullarının doğumunu memnuniyetle karşılamalarıyla, Anno Domini'nin ilk günlerinde başlar. Ancak zamanlar bu inananlar için acımasızdır. Ve marangozla anne, sonraki yılları meraklı gözlerden saklanarak, keşfedilmekten ve zulümden kaçınmak için oğullarıyla birlikte bir yerden bir yere seyahat ederler. 15 yıl sonra, ailesiyle birlikte Roma yönetimindeki Mısır'a yerleştikten sonra, çocuk, yaramaz ve ahlaken şüpheli bir sokak çocuğuyla beklenmedik bir arkadaşlık kurar ve yeni, gizemli süper güçler keşfetmeye başlar. Ne yazık ki, yanlışlıkla cüzdanın tedavisi, insanların ölümlerini tahmin etme, aşırı empati ve diğer yetenekler, marangoz ve ailesinin istenmeyen ve tehlikeli bir şekilde dikkat çekmesine neden olur. Ve marangozun oğlunun meşruiyetinden ve daha yüce bir gücü olan inancından şüphe etmesine yol açar. Marangozun Oğlu, dini bir korku hikayesi değil, dini bir hikayenin korku anlatımı. İlk bakışta The Carpenter's Son, Rosemary'nin Bebeği benzeri filmlerin artan saldırısına yeni bir giriş gibi görünüyor. Son birkaç yıldır dini korku filmleri ve korkutucu veya şeytani gebelikler, iblisler, şeytanlar ve yozlaşmış inanç ve aile hikayelerini konu alan filmler trend oldu. The First Omen, Immaculate, Azrail, Heretic ve Shelby Oaks gibi filmler bu temalara odaklandı veya en azından değindi. Özellikle 2025, belki de bu eğilime bir tepki olarak, din veya en azından İncil hikayelerinin tekrarları etrafında dönen bir dizi ironik olmayan filme tanık oldu. Marangozun Oğlu, dini bir korku filmi olarak çerçevelenmiş ve yoğun bir şekilde pazarlanıp markalanmış. Özellikle de Nasıralı İsa ve ailesi Meryem'le Yusuf'un gençliğini konu alan bir korku filmi. Genç İsa'nın büyüyen ve görünüşte doğaüstü güçleri, vekil babası Yusuf'un oğlunun söz konusu güçleri hakkındaki çelişkili duyguları ve bunları keşfedip kullandığında ortaya çıkan çok tehlikeli sonuçlar ve kendi inancıyla ve çok sert ve romantikleştirilmemiş İncil dönemi çölünde hayatta kalma mücadelesi etrafında dönüyor. Karanlık ve yalın renk paleti, tozlu ve kasvetli prodüksiyon tasarımı, keskin, klostrofobik kurgusu ve baskıcı, gerçekçi ve rahatsız edici ortam sessizliğini delen, sade, sinir bozucu bir uğultu ve çığlık müziğiyle, Marangozun Oğlu, neredeyse Brightburn'un yeni ahit versiyonu, süper kahramanın köken hikayesinin karanlık bir versiyonu gibi hissettiriyor. Dünyanın en ünlü hikayelerinden biri olan Hristiyan İncil'lerinin bu duygusuz ve romantik olmayan tasviri, Hristiyan olmayanlar veya sıradan izleyiciler için bile kesinlikle sarsıcı. Yönetmen ve sanat ekibi, duygusal, fiziksel veya başka türlü şiddetten kaçınmamış. Uygulama efektleri, özellikle de makyaj, sağlam ve saygıdeğer. Cüzzamlıların iltihaplı yaraları var. İnsanlarda oldukça gerçekçi yaralar, şekil bozuklukları ve yara izleri var. Cesetler şişmiş, kararmış, çürümüş yaralar ve belirgin çürüme belirtileriyle dolu. Aslında hoş yüzler, yıllarca süren zorluklar, kirlilik ve çöl hayatının tozlu, misafirperver olmayan yaşam koşulları nedeniyle yıpranmış, çiçek bozuğu, lekeli, bakımsız ve hatta düpedüz kirli görünüyor. Ve bunlara bazıları henüz gelmemiş olan İsa hikayesinin pek de incelikli olmayan habercisi, korkunç şiddetler, sakatlamalar ve infazlar bile dahil değil. İncil'deki öykünün bağlamında bile Marangozun Oğlu görsel ve ton olarak oldukça kasvetli. Ve asıl mesele de bu. Ve bu, yapım tasarımına, film müziğine bile değinmiyor. The Carpenter's Son'ın iğrenç gerçekçiliği ses tasarımına da yansıyor. Filmin büyük bir bölümünde film müziği yok.
Sahnelerin çoğu rahatsız edici bir atmosferden, İncil zamanlarında Roma yönetimindeki Mısır'ın çölünün ortasında izole ve taşralı bir kırsal topluluğun ezilmiş koşturmacasından oluşuyor. Film müziği devreye girdiğinde ise karanlık, uğursuz bir uğultu, ölüm veya hastalığı müjdeleyen insanlıktan çıkmış seslerin bir dalgası oluyor. Ve bu da yabancı, ürkütücü çocuk ve final doruk noktası sahnesiyle mükemmel bir uyum içinde. Ses tasarımının sadeliği, kasvetli set tasarımıyla iyi bir uyum sağlıyor. Marangoz ve ailesinin yaşadığı dünya, karanlık, boğuk, tozlu tonlar, yoğun gölgeler, kapalı bulutlar, kuru pislik, renkten, doğal hayattan, yeşilliklerden ve umuttan yoksun bir dünya. Sadece taşlar, hastalıklar ve zar zor bastırılmış öfke. Bu dünya, kaygı, şiddet ve Tanrı ile şeytan arasında yavaş yavaş ilerleyen bir mücadele için mükemmel bir ortam ve her karakterin kendi umutsuzluk veya umut seviyesinden doğrudan etkilenmiş bir empatik ortam. Marangozun Oğlu ürkütücü, rahatsız edici ve romantikleştirilmemiş bir film ve işe yarıyor. Tüm bu uzlaşmaz ve aşağılayıcı şiddet ve marangoz, anne ve oğlun oldukça gergin ve işlevsiz bir aile olarak tasvir edilmesi ve bu kasvetli korku filmi atmosferi göz önüne alındığında, Marangozun Oğlu'nun bağlamından koparılarak din karşıtı bir film olarak yorumlanması anlaşılabilir. Ancak öyle değil. Dini ne yücelten ne de kınayan, sadece onunla ilişkili bir hikayeyi anlatan, İncil'deki bir hikayenin yeniden anlatımı. Bu anlamda Marangozun Oğlu, Rosemary'nin Bebeğinden çok, Eski Ahit'in en ünlü hikayelerinden birinin DreamWorks tarafından uyarlanan animasyonu Mısır Prensi'ne benziyor. Mısır Prensi, hikayeyi ve karakterlerini insanileştirmek için bazı detayları değiştirmiş ve bazı tuhaflıklar eklemiş, hikayenin özüne büyük ölçüde sadık kalarak daha fazla arınma, dram ve duygusal risk eklemiş. Marangozun Oğlu, çok farklı tonu, türü, yönetimi, yaklaşımı ve görselleriyle İncil'den bir bölümün uyarlamasında DreamWorks'un kitabından açıkça bir örnek almış. Ancak Mısır Prensi, görkemli, canlandırılmış bir gösteri, görkemli ve abartılı bir müzikal ve Ben-Hur ve diğer ikonik büyük bütçeli gişe rekorları kıran destanları andıran sürükleyici bir hikayeyle, kükreyen ve neredeyse operatik bir müzikal iken, Marangozun Oğlu, karanlık, sert, içe dönük, gerçekten samimi bir düzeyde anlatılan küçük ölçekli bir hikaye. Rahatsız edici miktarda duygusal, çevresel ve toplumsal gerçekçilikte romantik olmayan ve süssüz, yine de bu zafer dolu alt metni, tatlı acı büyüme, iyiye karşı kötü hikayesiyle taşıyor. Aslında The Carpenter's Son, bu kutsal figürleri insanlaştırmaya çalışıyor, onları ve dünyalarını her zamanki yüce bağlamlarından çıkarıyor, onları History Channel'dan fırlamış bir şey olarak, çoğunlukla sıradan insanlar olarak, bu dönemde çoğu insanın tipik olarak yaşadığı normal, çok kötü koşullara ve düşük yaşam kalitesine katlanan kişiler olarak tasvir ediyor. Anne, destekleyici ve sevgili bir ebeveyn ve iş, ama o bile kendini kocası ve oğlu arasında sıkışmış, yalanlar söylüyor, hayal kırıklığına uğruyor ve korkuyor, kırılma noktasındayken bile dik duruyor. Cage'in Carpenter'a bakışı da incelikli. Burada, oğluyla sürekli anlaşmazlık içinde, taşralı bir yerde hayatta kalmak için mücadele ederken, inancına ve dinine sıkı sıkıya sarılmış, son derece endişeli ve korkulu bir ebeveyn olarak tasvir ediliyor. Dışsana duyduğu öfke ve hayal kırıklığı, ham hali ve gerçekçiliğiyle bazen izlenmesi acı verici olabiliyor. Aynı anda hem sempatik hem de sempatik olmayan biri, arketipal korkak, katı bir babayı canlandırıyor ve ironik bir şekilde görünüşte dindar bir film için tepkiselliği ve babacanlığı, insanlaştırılmış olsa bile normal veya tamamen haklı olarak gösterilmiyor. Ve bu da cennet ve cehennem doruk noktasının sonunda buruk bir uzlaşmaya yol açıyor. Ve sonra olağanüstü süper güçlerine rağmen hala sıradan bir genç olduğu ve buna göre davrandığı, filme adını veren Carpenter'ın oğlular. Ebeveynlerinin sorunları, onu sürekli oradan oraya taşımaları ve anlamamaları yüzünden onlara karşı hayal kırıklığı ve kızgınlık duyuyor. İsyan ediyor ve sınırları küçük yollarda zorluyor. Durumunun yüksek risklerini bilmeden keşfediyor ve risk alıyor. Öfkeye, manipülasyona, acıya, kabuslara, güvensizliğe, kaygıya veya şüpheye karşı bağışık değil. Cage başrolde ise de The Carpenter's Son aslında bir büyüme filmi ve genç Noah Jupe sadece gerçek potansiyelini değil,
aynı zamanda insanlara ve dünyaya karşı koşulsuz sevgisini keşfeden, sorunlu bir genç olarak kendini ortaya koyuyor. Amansızca karanlık, acımasız ve doygunluğu azaltılmış olsa bile. Burada Cage'le F.K.A. Twigs ve özellikle yabancı rolünde Isla Johnson'la olan sahneleri etkileyici elektrik ve incelik içeriyor. Özellikle Johnson, kötülüğün etkileyici, yaramaz ve karizmatik örneğini oynamaktan büyük keyif aldığı anlaşılıyor. Carpenter Son'da güçlü oyuncular ve yapım var. Ama korku konusunda yetersiz. Şimdi, bu şu soruyu akla getiriyor. The Carpenter's Son, bu yüce ve kutsal figürleri modern çağ için insanlaştırmayı başarıyor mu? İyi niyetler kesinlikle ortada. Sağlam oyuncular seçilmiş ve prodüksiyon tasarımı, ses tasarımı ve kurgu fazlasıyla yetkin. Ancak tüm bunların tutarlı bir pakette bir araya gelip gelmediği daha tartışmalı. Dikkatsizce oradan buradan seçilmiş korku şekilleri ve arka planda konuşulan, tartışılan konular var. Nick Cage'in imzası haline gelen Cageizmleri benimseyenler için korkmayın, o bunu başarıyor. Biraz zaman alıyor ve olması gerekenden çok daha azı var. Ama telaşlanmayın. En ikonik film anlarının, bir sinema deneyimini kurtarabilecek anların aynı ritminde bir replikle hararetli bir sahne için her şeyini ortaya koyuyor. Ancak Cage'in sevilen abartılı tuhaflıkları bile bu filmi başarılı bir şekilde yükseltemiyor. The Carpenter's Son ciddi bir film ve kendini çok ciddiye alıyor. Vay canına vasat filmlerin işte veya vasattan o kadar kötü ki iyi veya eğlenceli derecede kötüye geçebildiği bir gri alan vardır. Bu, ulaşılması son derece zor, mükemmel bir malzeme seti gerektiren, tıpkı bir şişedeki şimşek gibi tatlı bir noktadır. Nicolas Cage, bu yakalanması zor malzemelerden biri olabilir ve genellikle de öyledir. Ancak o bile tek başına vasat bir filmi kurtaramaz veya ona o kadar kötü ki iyi statüsünü kazandıramaz. The Carpenter's Son da böyle. Bu filmde büyük bir potansiyel var. Doğru oyunculara, harika bir prodüksiyon tasarımına ve tüyler ürpertici dehşet dolu bir atmosfere sahip. Bu kutsal ve dikenli konuya yeni bir bakış açısı getiriyor ve bir dereceye kadar onurla ele alınıyor. Ancak The Carpenter's Son mükemmellikten uzak. Güçlü unsurlarına rağmen bir film olarak hikaye anlatımında dolambaçlı bir yol izliyor ve dijital efektlere aşırı güvenerek kendi ürkütücü unsurunu ucuzlatıyor. Sağlam makyaj çalışmaları ve gerçekçi efektlerle karşılaştırıldığında bu filmdeki CGI kullanımı sarsıcı, inandırıcılıktan uzak ve filmin dehşetini öldürüyor. Üstelik eğlenceli ve kötü bir şekilde. Oyuncuların son derece ciddi performansları kasvetli atmosfere uyuyor. Ancak işler daha da tutkulu hale geldiğinde ve Cage'in sonunda sevdiği Cage olmasına izin verildiğinde, çok az ve çok geç kalmış hissediyorsunuz. Performanslar ne kadar iyi olursa olsun çok rahatsız edici olabiliyor ve pek de rahatlatıcı olmuyor. Marangozun oğlu da kendi ciddiyeti ve sertliğiyle kendini aşağı çekiyor. Evet, konu ve kaynak materyal bir dereceye kadar öz farkındalık ve saygı gerektiriyor. Hatta hiciv devi South Park bile söz konusu konuyu sınır tanımayan komedisinde yerin dibine sokarken, evren içinde ve dışında bunu kabul etmeye eğiliminde. Ancak Nicolas Cage ve F.K.A. Twigs'in katılımıyla sunumda çok daha fazla korku, heyecan ve tutku olabilirdi. Şu haliyle marangozun oğlu idare eder. Olağanüstü bir şey yok ve zaman zaman sinir bozucu derecede vasat. Yetkin prodüksiyona, iyi bir yönetime ve harika bir oyuncu kadrosuna rağmen bu korku filmi muhteşem ve tartışmalı öncülünü tam olarak karşılamıyor. Belki daha fazla arı kullanabilirdi. Ancak Nicolas Cage'in Son bile buna katılmayabilir. Marangozun olduğu 14 November'da sinemalarda.